Okay. Well, once again, welcome. Hocam, And thank you very much. I want to introduce us to you, and then I want to introduce you to them. So I'll show you. We are gathered. Everybody look good. Evet, herkese hayırlı günler diliyorum. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. The people here have a class that I've been leading, I say teaching because I'm no expert, on the Quran and Islam for the past 4 weeks. So we are beginners. I've been reading for many years, but nothing, it's not my native tradition. So we are beginners. What we want to understand, respectively, some of the breadth and depth of Islam, both historically and today. As you know, in our newspapers, the focus is always on the extremists and terrorists. Islam is much larger. That's the kind of conversation we have today. Now, all of you here today are very generous special guests. I'm with us today, Professor BAYINDIR, all the way from Turkey via modern, if not always perfect technology. Mr. Abdulaziz and founder and president of the Sulaymaniye Foundation Center of Research on Religion and Nature. I don't want to use precious time with a lengthy introduction, but suffice to say that Professor BAYINDIR has written many books, attended and taken part in many conferences internationally over the years. And one last very important thing I see from his background, we were born, he and I, in the very same year. I won't say what year that is. But New York is like that brother. So once again, so we're going to begin with eventual open conversation from some of our class members. But I want to begin with a very general question. You, maybe it's too big, but given everything that's going on in the world today, what do you think the most important thing for non-Muslim Americans to know about Islam? What do we need to know that maybe we don't know so well? Soru doğru mu anladım? İslam'la ilgili bilmemiz gereken en önemli şey nedir? Genel olarak ne söyleyeceksiniz gibi söylüyor değil mi? Alo. Evet. İsterseniz önce Kur'an'da dinin tanımıyla başlayalım. If you like, we can start with the definition of religion in the Quran. Kur'an iki türlü ayet olduğunu bize bildiriyor. Quran informs us that there are two kinds of signs of God. Birisi yarattığı ayetler. One is the signs he created. So that's all the beings. Tabii yani dolayısıyla oradaki bulunan insanların hepimiz Allah'ın birer ayetiyiz. Therefore, all the people in there, in here, and all the animals, plants, all the creatures are signs of God. Yes. Tabii. İkincisi de Allah'ın Kur'an'da indirdiği yazılı ayetleri var. İşte şu kitap. And the second type is the written signs, which God revealed in the Quran and in His previous books. Din de bu tabiatta geçerli olan kanunların insan hayatına uygulanması olarak, yani insanın tabii varlığına uygun bir şekilde Allah'ın verdiği emirler, koyduğu kurallar olarak tanımlanıyor. And religion is defined as the body of laws, which all the beings, actually human beings, should comply with according to their creation, according to their nature. Çok ilginçtir. Bu da Rum suresinin 30. ayetinde tanımlanıyor. It's interesting that this definition exists in the 30th verse of the chapter Romans. The Romans. Bir de Kur'an'ın kitap tanımını söyleyelim isterseniz.
And kitap tanımı derken hocam? Yani Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil onlara nasıl Aha, bakıyor? and also would like to tell you what Quran says about the notion of the book. Kur'an'a göre ilk insan Adem Allah'ın elçisidir. According to Quran, Adam, the first human being, is the messenger of God. Adem'den son elçi Muhammed'e kadar çok sayıda elçi gelmiştir. And from Adam till the last messenger, last prophet Muhammad, there have been sent many messengers. Allah onların hepsine birer kitap vermiştir. God gave each of them one book. Hepinizin bildiği gibi As you all know, Tevrat var, there's Torah bir de İsa'ya verilen İncil var. and the gospel given to Jesus. Kur'an o kitapların son kopisidir, son edisyonudur, son sürümüdür. Quran is the latest edition of those books. Dolayısıyla Kur'an bize Tevrat'a inanmayı, İncil'e inanmayı şart koşar. Therefore, Quran commands us to believe in the Torah and in the gospel. Aynı şekilde İsa'ya ve diğer bütün elçilere inanmamız şarttır. Similarly, commands to believe in Jesus, Moses, and all the other messengers. Ve Kur'an o kitaplarda olanları onaylamak için gelmiştir. And Quran was sent down to approve what was in those books. Ve bu son derece önemlidir. This is very important. Hem o kitapları kabul etmek zorundayız. You have to recognize all those books Hem de o elçileri kabul etmek and all zorundayız. the messengers. Evet. Thank you too. Other question, then we'll open to others. And let me ask kind of a personal question for you as a Muslim. What is the heart of Islam for you in your daily life, in your practice? What is the heart of Islam, you said? Yes, for the professor personally. Mm-hmm. We all each have our living guided by whether Torah, inspired. What is for the professor, speaking more personally? Kişisel olarak sizin için hani Kur'an'ın kalbi nedir, İslam'ın kalbi nedir en önemli? Sizin kişisel görüşünüz. İslam'da Zeynep hocam, siz kişisel olarak İslam değil de siz neyi anlıyorsunuz diye soruyor. Yani sizin kendi kalbinizdeki İslam şeyi şahsi bir soru olacak ama siz şahsen ne anlıyorsunuz? Kalbinizdeki İslam tarifi nedir diye soruyor. Tamam. İslam tarifi yani Allah'ın koyduğu kanun ve kurallara teslim olmak. I feel that it is submitting to all the laws and God's rules. Dolayısıyla bu kuralları yani şöyle bir mesela Kur'an'ın ilk büyük suresi Bakara suresidir. Therefore, for example, the first longest chapter of Quran is Surah the Cow, Bakara. Oranın ilk ayetlerinde Allah şöyle der. And in the very first verses of that chapter, God commands, Elif lam mim zalikel kitab la raybe fih. İşte o kitap budur. Yani Allah'ın Adem'den beri bütün elçilerine verdiği kitap budur. Elif Lam Mim, this is the book. So it is the book that is mentioned, which God has given to all his messengers from Adam till Muhammad. Ve bunda hiç kimsenin şüpheleneceği bir durum yoktur. And there's no doubt in this. Asıl söyleyeceğim şey ondan sonra gelen kelimedir. And the really important thing is Huden lil muttakin. Yani kendi natürel yapısını, tabii yapısını bozmamış kişilere doğru yolu gösterir. Rehberdir. and it guides
the people who have not spoiled their nature, who have not corrupted their natural being. Dolayısıyla Kur'an, yani İslam kendi kişisel yapısını, doğal yapısını koruyan kişilerin o doğal kanunlara uygun olarak yaşamasıdır. Therefore, Islam is the people who protect their natural being, their natural creation, and living that way, living according to nature. More questions, and we'll see what others may have. We have, in the course of our few weeks, lifted up some of the verses, the ayats that most beautiful messages for tolerance. There shall be no compulsion in religion, and respect for the people of the book. And you have your way, we have our way, God will be the judge. These beautiful passages, so important for Americans, certainly, who may not know much about Islam, to hear and to know. Mm-hmm. But we also know there are passages that have been interpreted by the extremists to lead them to violence. And what would you have us know about those passages where, in my understanding, the message is that defense of the faith is always okay. Never to kill innocents, never to kill even a tree in the midst of war. How are we to understand better these verses, Okay. given the overall context of love and peace? Şimdi biliyoruz, Kur'an'da hani sizin dininiz sana, size benim dinim bana diyen ayetleri de biliyoruz ama bir yandan da bu savaşa, şiddete yönelik olarak kullanılan ayetleri de görüyoruz. Bu ayetler hakkında ne söyleyeceksiniz diyor. Şimdi Kur'an'da bir insanı öldürmenin 3 tane yasal yolu vardır. According to Quran, there are 3 legal ways, reasons for killing a person. Birincisi savaştır. The first one is war. Savaşta onlar sizi öldürmeye geldiği için siz de mecburen onu öldürme hakkına sahipsiniz. During the battle, because they assault you, they fight against you, you have the right to kill them too. İkincisi terör. The second one is terrorism, the crime of terrorism. Bu teröristler eğer insanları öldürmüşlerse ona karşılık ölüm cezasını hak ederler. If terrorists have killed people in a land, they deserve the punishment, capital punishment. Tabii öldürmelerini beklemeye gerek yok. Öldürmek için geldilerse yine de tedbir olarak onlar da bir savaş kuralına göre öldürülür. Actually, there's no need to wait for the terrorists to kill people, but if they have come with the intention of killing people, and it's treated as if they are opening a battle against you, and they also can be killed. 5. surenin 33 ve 34. ayetlerine göre In the 33rd and 34th verses of chapter 5, teröristler yakalanmadan önce pişman olurlarsa ölüm cezasından kurtulurlar. if terrorists are regretful for what they did, what they intended actually, they can get rid of the capital punishment before if they surrender before they are caught. Son ölüm cezası bir kişi kasten öldürülmüşse, o da tespit ediliyorsa yaptığı suça denk bir ceza olarak ona da ölüm cezası verilir. And the third reason for being killed is if a person kills somebody else deliberately, then he is given the capital punishment Yalnız orada as da a recompense of what he did. 2. surenin 177-178. ayetlerine göre, hatta 179 da dahil, o ayetlere göre bu durumda ölüm cezasını uygulama ölenin yakınına verilir.
And according to 177 to 179 verses of chapter 2, the execution of the capital punishment is given to the close relatives of the one who has been killed. Orada da The authority to kill. ölen kişinin mirasçılarının topluca bu kişinin öldürülmesini kabul etmesi icap eder. And there, all the inheritors of the people who was killed has to accept the death punishment of the person, of the murderer. They all have to have a consensus of the death punishment. Burada çok zor bir psikolojik ortam olduğu için Since there's a difficult psychological environment in there, ölüm cezasının verilmesi hemen hemen imkansızlaşır. Cezanın verilmesi, the execution of the capital punishment becomes almost impossible. So people feel responsible. Çünkü onlardan bir tanesi hayır ben öldürülmesine razı değilim derse ceza uygulanmaz. Because even if one of the inheritors say that they do not want the capital punishment to be executed, then the punishment is not executed. Dolayısıyla hakim ölüme karar verdikten sonra öldürülen kişinin yakınlarına der ki siz katille anlaşabilirsiniz. So after the judge decrees the verdict, then he says to the relatives of the victim that you can agree with the murderer. Hatta araya iyi niyetli kişilerin girmesini de sağlar. And he tries to reconcile by providing other people. Ve burada şey de yapılabilir, tazminat da ödenebilir. There may be also compensation fees. Böylece yani bu üç yoldan başka adam öldürmek yok ki bundan sadece asıl olan savaştır. Savaşta da zaten başka çare yok. And apart from these three reasons, there is no killing according to Islam. And the most common reason of these is battle. And in the battle there is no other way actually. Ama hocam şunu söyleyelim, hani savaşı onların açıp başlatmış olması gerekiyor. Tabii o da, tabii savaşta biz başlatamayız. We have to say about battle that Muslims cannot start the battle. O da Bakara 2. surenin 190. ayetinde. And it's the 190th verse of the chapter 2 again. Yani o bize savaş açanlara karşı savaş yetkisi veriyor. The verse is like this: fight in the way of God, those who fight you. That's why they should have started the battle, so that we can fight against them. So, for us, I think most of us realize this, that the extremist terrorists, whether in Istanbul or Paris, they are reading very selectively in order to say they are. Hocam şu üç kritik çizgiyi de söylesek mi? Sorarlar nasıl olsa. Zannetmiyorum hocam bundan sonra. Yani bunu genel olarak söyleyelim. Yani anladığımız kadarıyla teröristler sadece içinden bazı şeyleri seçerek söylüyorlar diyor da biz o üç kritik çizgiyi söyleyelim. Evet, onu şimdi şey yapayım, ben size şunu söyleyeyim. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki İsa Aleyhisselam'ın insanlara anlattığı Hristiyanlıkla bugünkü Hristiyanlık arasında inanılmaz farklar var. Bu Aynı şey İslam'da da öyle. As you all know, there is a great difference between the Christianity that Jesus announced to people, informed people, and the current Christianity. This is the same in Islam too. Ve çok iyi biliyorsunuz ki 3. asırdan sonra İsa Tanrı olarak anlatılmaya başladı. Müslümanlar da 3. asırdan sonra çok ciddi kaymalar oluştu. And as you all know, Jesus was ascribed as a god after the 3rd century.
And the same thing happened for Islam too. There have been very there have been differences in the religion after the 3rd century again. It was distorted. Ve şimdi mesela bugün çok dürüst olmak gerekiyor. Dinden dönenin öldürülmesi bugün işte duyuyorsunuz ittifakla kabul edilir. And to be frank, you hear maybe that apostasy is recognized as a reason to be killed, according to Islam. Ama siz şeye bakarsanız 3. surenin 86 ve devamı ayetlerine bakarsanız dinden dönenin cezasını sadece Allah verir. But if you check the verses 86 and 87 in the 3rd chapter, you can see that only God can punish the person who is an apostate. Yine şöyle söylerler, mesela Müslümanların dışındakiler müşrik olarak kabul edilir. And it's also said people apart from the Muslims are recognized as mushrik, polytheist actually. It's called mushrik in the Quran. O şeye göre mesela bugün Hristiyanlar da Yahudiler de müşrik sayılır. And according to this definition, Kur'an'da da müşrik. Yok, hepsi öyle değil yani. Şimdi o geleneksel yapıya göre. According to the tradition, let's say the current Islam, all the Christians, Jews are also supposed to be polytheists. Bundan hareketle şey yaparlar, hiç ilgisi olmayan ayetleri parçacı yaklaşımla başka anlamlara çekerler. And using this, the traditionalists take some parts of the pieces of the verses only, and they assign them the meanings they desire. Eğer oradaki zatların elinde Kur'an meali varsa lütfen 9. sureyi bir açsınlar. If any of you there have a translation of Quran, please open the 9th chapter. Evet. Mesela orada parçacı yaklaşarak 5. ayetine bakarlar. There, for example, the traditionalists take the 5th verse. İşte haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. And it's written, when those forbidden months have passed, kill those mushriks, polytheists, wherever you find them. Ve bu ayeti bağlantılarından tamamen kopararak And they take this verse, apart from all its relations and from the previous and the next verses, Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki ilişkide ana ayet olarak kullanırlar. and use it as the main basis verse about the relation between Muslims and non-Muslims. Halbuki 60. surenin 8 ve 9. ayetlerine bakarsanız But actually, if we check the 8th and 9th verses of the 60th chapter 60, evet. Orada God says, okuyayım mı ben İngilizcem oku. God does not Allah forbid you dininizden from dolayı sizi öldürmeye kalkışmamış ve sizi yaşadığınız yerlerden çıkarmamış kimselere iyilik etmenizi ve değer vermenizi yasaklamaz. Allah değer bilenleri sever. Allah'ın yasakladığı şey sadece dininizden dolayı sizi öldürmeye kalkışanlara, sizi yaşadığınız yerden çıkaranlara ve çıkarılmanıza destek verenlere yakınlık göstermenizdir. Onlara yakınlık gösterenler yanlış yaparlar. Şimdi gelenekte bu ayetlere bakılmaz. In tradition, these verses are not seen at all. Şimdi tekrar lütfen 9. sureyi bir daha açsın arkadaşlarımız. Now, please we request to open the 9th chapter again. Oradaki ayetler nerede var değil mi? Var, 1'den 6'ya kadar Tamam, hepsini birden okuyabilirim. Oradan şimdi Zeynep Hanım 1'den 6'ya kadar okuyacak ama ondan önce şunu söyleyeyim. Bu ayetler
Allah'ın elçisi Muhammed'i Mekke'den çıkaran Mekkelilerle ilgilidir. But I'm going to read the translation now, but let me tell you first that these verses are related only to the Meccan people who had expelled Prophet Muhammad from Mecca. Bunlar öldürmeye karar verdikleri için Mekke'den Medine'ye kaçmak zorunda kalmıştı. Muhammad had to escape from Mecca to Medina because they decided to kill him. Sonra 3 tane Medine'ye 3 kere ordu gönderdiler Muhammed'i öldürmek için. Then they sent three armies separately three times to kill Muhammad. Sonra Muhammed 3. savaştan sonra Mekke'ye geldi. After the third battle, Prophet Muhammad has come to Mecca. Onlarla 10 yıllık bir sulh anlaşması yaptı. And they made a treaty for 10 years with them. Onların içerisinde bu antlaşmayı bozanlara karşı savaş açarak Mekke'yi fethetmişti. And he conquered Mecca against the people who violated this treaty from among them. Ve şimdi bu 9. surenin ayetleri az önce okuduğumuz 3 kırmızı çizgiyi çiğneyen Mekkelilerle ilgilidir. And these verses we are going to read now are related to those Meccan people who had crossed those three lines we had read in the 16th chapter. These three critical lines are fighting the Muslims because of religion, and expelling them from their homes, and aiding them in their expulsion. Bunlar bu üçünü de çiğnemişlerdir. They have violated all these three critical lines. Mekke'nin fethinden sonra bunlardan Müslüman olanlara bir şey söylenmedi. After the conquering of Mecca, those who turned Muslims from among them were not said anything. Ve bir buçuk yıl kadar diğerlerine de bir şey söylenmedi. And the others were also not touched for almost 1.5 years. Yani anlaşmayı bozanlara da bir şey söylenmedi. Even those who violated the treaty. Sonra sadece, şimdi biraz sonra dinleyeceksiniz 9. surenin ayetlerini. Sadece antlaşmayı bozan ve o 3 kırmızı çizgiyi çiğneyen, ayrıca antlaşmayı bozan Mekkelilerle ilgili olarak inmiştir bu ayet. Dikkat dinlerseniz başka bir anlama çekmek imkansızdır. And if you listen carefully, you are going to understand that these verses are only related to those Meccan people who had violated the treaty. So I'm going to read the translation now. This is a Antlaşma yaptığınız müşriklere Allah ve elçisi tarafından ilişkiyi kesme duyurusudur. Bu topraklarda 4 ay daha dolaşın. Bilin ki Allah'ı çaresiz bırakamazsınız. Ama Allah ayeti görmezlikten gelenleri, kafirleri rezil eder. Bu büyük hac gününde Allah ve elçisi tarafından bütün insanlara bildirilen şudur: Allah'ın o müşriklere desteği yoktur. Elçisinin de öyle. Ey müşrikler! Dönüş yaparsanız tevbe hayrınıza olur. Sırt çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı çaresiz bırakamazsınız. Kafirlere acıklı bir azabı müjdele. Bu duyuru sizinle anlaşma yapmış ve daha sonra bir kusur işlememiş, size karşı kimseye destek vermemiş müşrikleri kapsamaz. Onlara karşı olan andınızı süresinin sonuna kadar koruyun. Allah kendisinden çekinerek korunanları sever. 4 yasak ay çıkınca o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, onları kuşatın, onlar için her gözetleme yerinde oturun. Ama dönüş yapar, tevbe eder, namazı kılar ve zekat verirlerse yollarını açın. Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur. O müşriklerden biri senden güvence isterse ona güvence ver ki Allah'ın sözünü dinlesin. Sonra onu kendi güvenlik bölgesine ulaştır. Böyle yap çünkü onlar bilgisiz bir topluluktur. Surely God forgives and shows mercy. If any of those potentates seeks asylum, grant him asylum that he may hear the words of God. Then escort him to the safety. This is because that they are ignorant people. Thank you.
Thank you. So I think it's clear about who İstersen these bir verses are. cümle daha ilave Yes. edeyim. And müsaade we'd edersen. like to add one more sentence if you. Şimdi Allah'ın yarattığı ayet olan tabiatın insanlar tarafından nasıl kirletildiğini hep beraber görüyoruz. We all see how the environment, how the nature is corrupted by the people. The nature is a created sign of God. Kur'an tabiatı korumakla dini korumayı aynı kabul eder. Quran takes protecting the nature and protecting the religion as the same. Ve şimdi nasıl insanlar kendi menfaatleri için tabiatı bozuyorlarsa, tarih içerisinde kendi menfaatleri için maalesef dini de bozmuşlardır. People have corrupted the religion for their own benefits, just the way they corrupt the nature during the history. Allah'a şükür ki elimizde Kur'an var da size bunları Kur'an'dan okuyoruz. Thanks to God that we have Quran in our hands and we can read these to you from Quran. Ve mesela size şunu çok rahatlıkla söyleyebildim. Elinizde Kur'an varsa açın okuyun. Yani hiçbiriniz diyemeyeceksiniz ki Abdulaziz Bayındır'a göre böyle olmuştur. And I could comfortably say that open the Quran if you have in hand and you can read it yourself. So no one can say that Abdulaziz Bayindir is saying these, but it is the words of God. Evet. I want to see one of our class. Thank you very much. It, Struggling with chapter 5. Jews and Christians. Ses gelmiyor İbrahim Bey. Bağlantı da kopmuş. Teşekkür ediyorum. Öncelikle 5. suredeki Hristiyanlar ve Yahudilerle ilgili bir sorun var. Onunla ilgili Tabii. cevapları bulamıyorum diyor. Tamam. Tamam, ses gayet güzel geliyor. Şey yapalım. Uzakta ya hocam ondan. Biz soruyu tamamlasın öyle çevireyim ben. Tamam, çok güzel oldu. Ha. It says that God is merciful and will show his mercy to Jews and Christians, but it also seems to qualify that he will extend his mercy if they accept the Quranic interpretation of Jesus and of the Hebrew scriptures. If God is withholding his mercy from those who do not fully accept the Quranic view, does that give permission for believing Muslims to oppress or harm Jewish and Christian believers? 5. sureyle ilgili cevapları bir türlü bulamıyorum diyor. Hristiyanlar ve Yahudilere karşı merhametli olacağını söylüyor Allah ve fakat ancak İslam'ı kabul etmeleri halinde diyor. Nerede? Hangi ayet? Kaçıncı ayet? 68. 68. ayet için söylüyor. Devamında ise diyor ki yani ben Hazreti İsa'yı Kur'an'da tarif edildiği gibi kabul etmiyor isem Allah bana rahmet etmeyecek mi? Veya Müslümanlar bana ben Kur'an'daki tarifiyle Hazreti İsa'yı kabul etmiyor isem bana karşı tolerans göstermeyecek mi Müslümanlar? Bu ruhsatı veriyor mu Müslümanlara bu diyor. Şimdi tabii burada şu var. Bak dikkat ederseniz 68. ayette diyor ki de ki ey Yahudi ve Hristiyanlar. In the 68th word it says, say, O Jews and the Christians. Diyor ki Tevrat'ı ve İncil'i uygulamadıkça hiçbir temeliniz olmaz. You have no basis until you uphold the Torah and the Gospel. Ve size indirilen bu Kur'an'ı. And what is revealed to you from your Lord, so this Quran. Şimdi dikkat ederseniz yani bu biraz önce ben çok açık bir şekilde İslami geleneği tenkit ettim ve belge olarak da Kur'an'ı gösterdim. So, as you have heard, I have criticized the traditional Islam and also showed Quran as the proof.
Siz de çok iyi biliyorsunuz ki And you all know that bugün Hristiyanlık Tevrat ve İncil'e dayanmaz. today Christianity does not base on Torah or the Gospel. Tamamen konsil kararlarına göre oluşmuştur. It was created according to rules of councils. Kur'an da geleneksel dini asla kabul etmez. Yani İslam'ın geleneksel yapısını Kur'an asla kabul etmez. So Quran does not accept, recognize the traditional structure of Islam either. Yani This current situation. bir kimseyi kafir diye öldürmek cinayettir. Killing a person, just calling him a disbeliever, is only a murder. Bunu yapan kişi Kur'an'a göre ölüm cezasını hak eder. Who does this actually deserves to be murdered, to be sentenced to death. Çünkü hiç kimsenin canı sizin canınızdan daha değersiz değildir. Because nobody else's life is less valuable than yours. Onun için burada Yahudi ve Hristiyanlara diyor ki siz Tevrat'a ve İncil'e uyun diyor. You uphold the Torah and the Gospel, so you comply with the Torah and the Gospel. Eğer bugün yeni bir nebi gelseydi bize de diyecekti ki Kur'an'a uyun. If, for example, today a new prophet was sent, he would also say to us, uphold the Quran. Yani bugün siz So Kur'an'la comply with Quran. bugün Kur'an'la geleneksel İslam'ı karşılaştırırsanız arada büyük bir uçurum görürsünüz. So there is a great difference between traditional Islam and the Quran, for example, today. Aynı şekilde And similarly, Tevrat ve İncil'le bugünkü Hristiyanlığı karşılaştırdığınız zaman da büyük bir uçurum görürsünüz. if you compare the current Christianity with the Torah and the Gospel, you will see a big gap between them. Onun için en başta şunu söyledik. Allah diyor ki That's why we said din Allah'ın tabiata koyduğu kuralların insan hayatıyla ilgili bölümüdür. religion is the applied, implemented form of the laws that God set in the nature. Orada oturan kişilerden her birine Kur'an Allah'ın ayeti diyor. God calls each of those people sitting them a sign of God, a verse of God. Hepiniz Allah'ın birer ayetisiniz. You all are. Bu Kur'an'ın söylediği şeydir. This is what Quran says. Allah'ın yarattığı ayetle indirdiği ayet arasında en küçük uyumsuzluk olmaz. There cannot be any discrepancies between the revealed verses of God and the created signs of God. Eğer Kur'an'da bir şey dinlediğiniz zaman mesela çok güzel bir su içince, çok iyi bir meyve yiyince nasıl işte bu benim hoşuma giden şeydir diyorsanız When you eat some delicious fruit or when you drink some pure water, you say, "This is what I like." işte Kur'an'dan da eğer o şekilde bir mesaj almıyorsanız bu Allah'ın kitabı değildir. And if you don't feel the same when you read the Quran, then it's not a book of God. Mesela Tevrat'a ve İncil'e hepiniz biliyorsunuz ki müdahaleler olmuştur. You all know that there have been interventions with Torah and Gospel. Kur'an'ın metnine müdahale olmamış ama anlamına müdahale olmuştur. The text of Quran was not intervened, was not distorted, but the meaning was distorted. Ama mesela siz her şeye rağmen bugünkü Tevrat'ı ve İncil'i okuduğunuz zaman birçok bölümünü işte bu, ben bunu istiyordum diyeceğiniz şekilde bulacaksınız. But despite all, when you read the Torah and the Gospel today, you will see in most of its part, yes, this is it, this is what I like. Yani Allah insanı öyle bir yapıda yaratmış ki insan doğruların ölçütüdür kendisi. So God created human in such a structure that human itself is the criteria for the rights and wrongs. Şöyle dikkat edin,
bir yalan söyleyin bir gün, bakın ne kadar rahatsızlık duyacaksınız. Just watch yourself, and one day you lie to someone, and you feel so uncomfortable. Ve aynı şekilde bütün dış baskılara rağmen doğru söylediğiniz zaman da onun mutluluğunu içinizde hissedeceksiniz. And despite all the pressure, if you told the truth, you would feel the happiness inside. İşte bunun için Allah diyor ki ben size bu kadar özellikler verdim. This is why God says, I have given you these qualities. Yanlış yaptığınız zaman başkasının müdahalesine gerek yok. Onu siz kendiniz de anlıyorsunuz. That you don't need the intervention of somebody else. You understand when you do it wrong, when you do something wrong. Öyleyse ben sizi sorumlu tutarım diyor. Therefore, I hold you responsible. İşte bu 68. ayet bize onu söylüyor. The 68th verse actually says this to us. Ama bizim hiçbirimiz kendimizi Allah'ın yerine koyamayız. But none of us can. Bu İlhan Bey bir yardım. Kendimizi Allah'ın yerine koyamayız. None of us put ourselves in the place of God. Aha. And evet, gerisi yok. Tamam. Devam geliyor. Ve biz ancak Allah'ın emirlerine uyabiliriz. We can only comply with God's commands. Nasıl tabiata kendi kafamıza göre şekil veremiyorsak, yani tabiata müdahaleler nasıl genetiği bozulmuş gıdalar meydana getiriyor, insanları hasta ediyorsa, dine müdahaleler de o şekilde insanları sıkıntıya sokar. When we intervene with the nature, we corrupt things. We make things worse. We make the food worse. We change the genetics, and it puts us into difficulties, and it causes us trouble. And if we do this with the religion, similarly, it will put us into trouble. İşte aksi takdirde eğer biz dini kendimize uydurursak kendimizi Allah'ın yerine koymuş oluruz. And if we try to make religion comply with our ideas, then it is putting ourselves in God's place. İşte bu Allah'ın hiç affetmediği, hiç affetmeyeceği en büyük günahtır. And this is the greatest sin that God will never ever forgive. Bunun adına şirk denir. This is called shirk according to Quran. So this is joining others with God. Ve siz de Hristiyan olarak çok iyi bilirsiniz ki Hristiyanlıkta da Yahudilikte de Allah'ın hiç affetmeyeceği günah şirktir. And you all know, as also Christians, in Christianity and in Judaism, the greatest sin that God will never forgive is joining others with God's. Onun için Tevrat'ın ilk cümlelerinde bu vardır. Associating partners to God. Evet. That exists in the very first verses of Torah. Ama insanlar kendi kafalarına göre bir din kalıbı oluşturup kendilerine göre biz müşrik değiliz diyorlar ama onun kararını biz vermeyeceğiz, Allah verecek. But people create a type of religion according to their own desires and say that we do not associate any partners with God, but they do it, and we are not going to punish them, but God will. So, two things that I'm hearing. One is that religion, Islam, Christianity, often people with power, have taken and used for their own purposes that really don't have anything to do with the religion. We see that, from Constantine. We see that with the extremists today. And the other thing I hear, I just want to say in my own words, Christians sometimes call it naturalistic theology or natural theology. The book of nature and the book of Revelation, there's no contradiction. One informs the other. I hear this is what you're saying. Anladıklarını söylediğinizden anladığım zaten bir
Bu şiddetin şeyle alakası olmadığı, Kur'an'la onların yanlış kullanıldığı ve tabiatla indirilmiş ayetlerin birebir uyuştuğu aralarında çelişki var. Tabii, Yes, evet. that's perfectly true. Doğru. And I think when we talk about idol worship today, I think the idols are power and money. Puta tapanlarla, Money for God. bugünün putları da güç ve para. Eskiden de öyleydi. Actually, they were the same in the past too. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim size. Elinde Kur'an olanlar var. Lütfen 14. surenin 3. ayetini açsınlar. Those who have Quran in hand, please open the chapter 14, verse 3. Hatta ikinciden başlayalım isterseniz. Actually, let's begin with 2. Diyor ki, Chapter 14, verse 2. göklerin ve yerin sahibi olan Allah. God, to whom belongs what is in the heavens and the earth. Yani o hatta en baştan başlayalım isterseniz. Okay, let's begin with the Tabii first eksik verse, kalmasın. İstersen varsa mealini oku Okay. sen. Tamam. Bizim mealimiz değil ama çok yakın bir meal hocam. Tamam olsun. Ha. Ben okuyayım. İnsanlığı Buradan karanlıktan... soracağım. Tamam Daha iyi oku, duyuyorsun. oku. 3 ayeti oku. Elif, Lam, Ra. İnsanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, üstün olan ve her şeyi güzel yapanın yoluna çıkarasın diye sana indirdiğimiz kitap budur. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'ın yoluna. O kafirlerin şiddetli bir azaptan çekecekleri vardır. Onlar dünya hayatını ahiretten daha çok seven, Allah yolundan engelleyen, o yolda anlaşılamayacak bir biçimde eğrilik oluşturmaya çalışan kimselerdir. Onlar derin bir sapkınlık içindedirler. To those who love this world life more than the hereafter and turn away from Allah's path and desire to make it crooked, these are in a great error. Evet, burada şuna dikkatinizi çekeyim isterseniz. Biraz üzerinde duralım şu 3. ayetin. We'd like to attract your attention to the third verse. Bakın burada diyor ki, Here it says, dünya hayatını sonraki hayattan daha çok sevenler yoldan çıkarlar diyor. those who love the present life more than the next one are astray. Ve onlar diyor, And they dinde bir iveç yaparlar diyor. make something called, let's say, iwej in Evet, Arabic. Yani iveç demek Iwej means bir algı yönetimi yapmak demektir. Yanıltma anlamına gelir. actually iwej means a perception management to this. Siz de söyleyebilirsiniz. Algı İlhan Bey. yönetimi yani insanın yani şöyle dışarıdan doğru gibi görüyorsunuz. Çok iyi düşünmezseniz ben bir tuzağa düşürülmek gibi zannediyorsunuz ki doğru yapıyorum ama aslında yanlış yapıyorsunuz. It appears as if it's right when you see it first time, and if you don't think very carefully, it's like a trap. You see it, you do it, it seems right, but actually you do wrong. Ve bunu da dini çok iyi bilenler yapabilirler. And actually, who can do this perception management, actually, is those who know the religion very well. Ve onlar evet, They need to know it well to be able to distort it. insanların en yumuşak karnı dindir. And actually, the weakest point of people is religion. Ateistler de dahil herkes kendini dindar kabul eder kendine göre. Including the atheists. Everybody assumes himself as religious. Onun için sömürenler hep dini kullanmak isterler. Because that's why people who who exploit from people who exploit people use religion. Dini doğru kullanırsanız herkes Allah'a kul olması lazım. Kimseyi sömüremezsiniz.
Because if you tell the religion correctly, everybody has to be the servant of God, so you cannot exploit anybody. İşte bu ayet insanı yoldan çıkaran asıl şeyin dünyayı ahiretten çok sevmek olduğunu, dünyayı daha çok sevenler dini kendilerine uydurarak insanları sömürürler. And this verse tells us, people who love the present life more than the next one try to make the religion compliant with themselves, try to distort the religion to comply with themselves and thus exploit the people. Yani bugün Hristiyanlığın başına gelen de, bugünkü Müslümanlığın başına gelen de, Yahudiliğin başına gelen de hep dini kullanarak insanları sömürmek isteyenlerden kaynaklanmıştır. What happened until now, what happened to Christianity, Judaism, Islam have all happened because of the people who wanted to use religion to exploit people. Mesela şimdi bakın, siz eğer üzüm şirasını, üzüm suyunu insanlara satarsanız fazla para kazanamazsınız. For example, if you sell grape juice to people, you cannot gain much money. Ama onu şarap haline getirirseniz insanları çok rahat bir şekilde sömürebilirsiniz. But if you turn it into wine, then you can exploit people very easily. İşte siz üzüm şarabını Allah'ın yarattığı ayet olarak düşünün. Üzüm suyunu Allah'ın yarattığı ayet olarak düşünün. Here, take grape juice as the sign created by God. Evet, o suyun şarap haline dönüşmesini de dini kendi arzularına uydurmak olarak düşünün. And that juice being transformed into wine is like making the religion compliant with themselves, distorting the religion to comply with Bu themselves. resmi tümüyle ortaya koyar. This is actually the big picture. Evet. Another question? Next slide. Duyamadık soruyu biz. İbrahim Bey tekrarlar. Öbür dünyadaki hayat derken o anlayışı söyler misiniz İslam'daki diyor. Ahiret anlayışı. Öbür dünya. Next slide. Bir sonraki hayat. The hereafter. Okay. Evet. Şimdi o insanlar iki gruba ayrılır. People are separated into two groups. Bir grup Allah'ın elçileriyle, yani Allah'ın kitaplarıyla yüz yüze gelen ve doğruları görenlerdir. One group is those who confront the book of God, the messengers of God, and see the truth. Onlar ahirette o elçilerin sözlerine uygun davranmadıkları takdirde Allah tarafından cezalandırılırlar. They will be punished by God in the hereafter in case they do not comply with the messages of those messengers. Allah'ın elçileriyle karşılaşmamış olanlar da And there are people who have not been informed or who have not met the messengers of God. onlar da evrensel doğrulara aykırı davranmışlarsa ondan dolayı cezalandırılırlar. They will be punished in the hereafter only if they have behaved opposite to the universal truths, global truths. Hepiniz çok iyi bilirsiniz ki evrensel doğrulardan en başta gelen her insanın çocukluk döneminden ergenlik dönemine geçişi sırasında Allah'ın varlığını ve birliğini kesin olarak kavramasıdır. You all know that the most important one of the universal truths, values, is that every child comprehends the existence and oneness of God when he turns into puberty, from childhood to puberty. Herkes Allah'ın They varlığını all comprehend the existence of God.
Mesela ateistler aslında onlar da Allah'ın var ve bir olduğunu çok kesin olarak bilirler de insanlara söylemezler. For example, even the atheists, they all know that God is one and that does exist, but they do not tell people. Dolayısıyla herkes bir başkasını Allah'ın yerine koydu ise o müşrik sayılır ve ahirette sorumlu olur. Therefore, if anybody places somebody or something else in place of God, he will be responsible for that and will be punished for that in the hereafter. Yani bu konuda sorumlu olmak için hiç kimsenin yeni bir bilgi öğrenmesine gerek yok. Çünkü Allah'ın varlığını ve birliğini herkes Allah'ın yarattığı ayetlere bakarak öğrenir. And so to be responsible about this, nobody ne gerek yok dediniz? Yani herhangi bir eğitime gerek Nobody yok. has to be educated somehow to be able to understand the existence and oneness of God. Tek They başına bir adada understand yaşayan it. kişi Even mesela. a person who lives on an island himself would feel and comprehend the oneness and existence of God. So if you deny that, then you will be punished. İşte yeniden yaratılışımızda Allah bizim bu dünyada yaptıklarımızdan dolayı hepimizi sorumlu tutacak. So in the hereafter, God will hold us all responsible for what we did in this world. İşte kendi yapısını bozmamış, dürüst olan ve kendisine anlatılan yanlışları da kendi vücudu ölçüt olduğu için kabul etmeyen, hep dürüst davrananlar Allah tarafından cennetle sevindirileceklerdir. So those who are truthful, who are honest, and who have distinguished the rights from wrongs by using the internal structure of himself, actually, which God has given him, would be rewarded in the hereafter. Kısa bir özet yapacak olursak, To summarize, doğru dinle yanlış din şöyle şu iki cümlede özetlenebilir. correct religion and the right religion and the wrong religion can be summarized in these two sentences. Doğru din Allah'ı hayatımızda birinci sıraya koymaktır. Right religion is placing God in the first order in our lives. Çünkü Allah, her şeyi yaratan Allah bizim iç dünyamızı çok iyi bilir, bize şah damarımızdan, aort damarından daha yakındır. Because the God who has created everything knows inner sides of us very well, and He is closer to all of us than our jugular veins. Bir insan Allah'ı hayatında birinci sıraya koymuşsa, If a person places God in the first order in his life, Allah'a ait olduğunu bildiği kitabı da, elçiyi de, tabiattan öğrendiği doğruları da hayatında birinci sıraya koyar. would place the information he learned from the book of God and the messengers of God and ne dediniz kitabı? Tabiattan And öğrendiği doğrular, and the evrensel correct doğrular. informations, the universal truths into the first order. Bu yani doğru din Allah'ı birinci sıraya koyanların dinidir. The right religion is the religion of those who place God in the first order. Yanlış din And de the Allah'ı wrong religion ikinci sıraya koyanların Is dinidir. placing God below the first one. Mesela bu açıdan bir Hristiyan İsa'yı birinci sıraya, Allah'ı ikinci sıraya koyarsa Allah'ın istediği yoldan çıkmış olur. For example, from this point, if a Christian places Jesus above God and God in the second order, then he would be astray. He would have strayed from the path of God. Mesela İncil'e bakın, İsa Aleyhisselam bu konularda çok ciddi uyarılarda bulunmuş. For example, see the Gospel. Jesus has warned people seriously about this. He said, be servants of God, be servants of the Creator, God of... actually, I was just mixing up the sentence, but he orders them to be the servants of God who created him and the others. Thank you very much.
Cihat kelimesine girelim mi hocam? İsterlerse anlattık az önce şey. Sorarlarsa cevap veririz. Oh, yes, the question is if you could describe some of the work of the foundation, the Süleymaniye. Sulaymaniye Foundation. What is the purpose, the mission of the foundation? Şeyimizin, vakfımızın misyonu ne, amacı ne falan. Şimdi önce isterseniz kendimden bahsedeyim kısaca. CV'nizi de gönderdik hocam bu arada. CV'mi de gönderdiniz. First, I'd like to tell something about myself. Ben geleneksel din yapısına göre yetişmiş bir kişiyim. I am a person who was raised and educated according to the traditional Islam. Konuşmanın başında tenkit ettiğim birçok şeyi ben dinin bir parçası zannediyordum. I used to think that most of the things I had criticized at the beginning of my speech were the basis or pieces of religion actually. Ve şey yaptığım fakülteden mezun oldum. 1976'da İstanbul Müftü Yardımcısı oldum. And after graduating from the faculty, I have become the let's say müftü yardımcısı nasıl diyebiliriz İlhan Bey? Advisories O müftü ofisi. Mufti, do you know Mufti? Who gives advisories about Islam? The authority. Yes. Well, part of the deputy for a council. People ask questions about religion. They write letters and they ask to that council about religion. It was a government council agency. And at a very young age, he became the deputy, and he was the one people from all over Turkey were asking questions. Yardımcısı, müftü yardımcısı hocam. Yardımcı. Daha sonra fetva işleri bize bırakıldı. Then all the advisories became his responsibility. Fetva Advisory. Fetva, do you know? Tabii. All fetvas have become his responsibility Ve in ondan Istanbul. O zaman ben tabii gerçeklerle yüz yüze gelince Then when I confronted the truth, İstanbul'un önde gelen 25 bilim adamını kendime danışman aldım. I have taken 25 Islamic sciences of Istanbul as consultants for myself. Yani onların içerisinde her bilim dalından kişiler var. There were people from every branch of science among them. Ve gelen her konuyu onlarla birlikte tartıştım. And we have discussed all the issues, all the matters that were asked with them. Baktım bununla olmuyor. I see that didn't suffice, so bu defa bana sorulan sorularla ilgili Türkiye çapındaki bütün bilimsel araştırmalar yapan kişilerle aylık toplantı yaptım. So we started monthly discussions, meetings with all the people from around Turkey about the questions that were asked to me. The people from the experts from related science branches actually. The experts from Turkey, we have started monthly meetings. Önce dindar kişileri araştırıyordum. At first, I was looking for religious people. Sonradan dedim ki, niye dindarlığı konusunu iyi bilen kişiler bana lazım. Then I said, why would he have to be religious? I need people who are experts of their branches. Onların inancı kendisiyle Allah arasındadır. Their belief is something between themselves and God. Böyle yapınca When I did this, bizi acımasızca tenkit eden insanlarla karşılaştık. there have been who have severely criticized us. Daha önce söyledim, insan Allah'ın yarattığı ayet. Dolayısıyla kendisine söylenenin doğru olup olmadığını kendisi anlayabiliyor. Therefore, as I said before, human is a created sign and he can understand if what he is told is right or wrong. Ondan sonra baktım ki burada çok ciddi yanlışlar var. Then I saw that there are serious mistakes here.
Ondan sonra Kur'an'a yöneldim. And I have headed back to Quran Bu defa aylık toplantıları haftalık toplantıya çevirdim. because and then we have changed these monthly meetings to weekly meetings. Ondan sonra da sonra Kur'an'ın kendi içinde bir metodolojisi olduğunu hep beraber gördük. And then we have all together seen that Quran has a method inside within itself. Ona hikmet deniyor. And it is called hikmet in Arabic, which we can say wisdom. Yani doğru karar. Ve sonra baktık ki bu So the right hikmet, decisions. sonra baktık ki hikmet İsa Aleyhisselam'a da, Musa'ya da, Adem'e de bütün Allah'ın nebilerine verilmiş olan bir şeydir. Yani Tevrat'ın Tevrat'tan yararlanma metodolojisi, İncil'den yararlanma metodolojisi, bütün ilahi kitaplardan yararlanma metodolojisi hikmet imiş. And then we have seen that the method to utilize all the holy books, all the books sent by God, was hikmet. Actually, was the wisdom. It was given to all prophets together with the book. The method to utilize the book was given to the prophets together with the book. 3. surenin 81. ayetinde bunu görebilirsiniz. We can see this in the 81st verse of the 3rd chapter. Sonra Hocam bir müsaade bir tane hem orayı açalım biz hem de ben bir hikmeti biraz anlatayım burada isterseniz. Olur. Tam şey yapamadılar. tamam bak ondan sonra istersen bir şey daha söyleyeyim olur mu? Mesela o sizin gördükleriniz falan da tabii yani çok önemli bir noktaya geldik. Sonra 2. surenin 269. ayetine baktık ki hikmet sadece Allah'ın indirdiği kitaplardan öğrenilmiyormuş. And then we have seen in the 269th verse of chapter 2 that wisdom is not learned from the books sent by God only, but also Ve orada dikkatle çalışan, gayret eden herkes hikmete ulaşabiliyormuş. every people who works hard can get to reach the wisdom, the hikmet. Sonra baktık ki hikmet dinle bilimin ortak noktasıymış. Then we have seen that wisdom was actually the common point of the religion and the science. Ve işte ondan sonra bu yeni metodolojiyle çalışmaya başladık. And using this new methodology, we have started our works. Onun için bu Süleymaniye Vakfı'nı kurduk. That's why we have established Sulaymaniye Foundation. Ve burada şu anda çok geniş kitlelerle birlikte çalışırız. And here we work with very large groups of people from many different branches of Mesela science işte orada bulunan and İbrahim experts. Bey de, İlham Bey de bizim çalışmalarımıza Amerika'dan katılan arkadaşlarımızdandır. For example, Mr. Ibrahim and Ilhan are also our friends who join our, who take part in our works. Mesela geçen sene İlham Bey'in bizim yapmış olduğumuz namaz vakitleriyle ilgili yaptığımız çalışmalarda oradan yaptığı bir gözlemi göndererek katkıda bulunmuştu. For example, Ilhan Bey had taken part in our works by sending the observations he has made in Boston in our and he has helped us with these observation results on the subject that we research about the prayer times. Ve bundan bir hafta önce yine sizin Silikon Vadisi'nden gelen bir bilim adamı, Türk bilim adamı Erşet Akçasu'yla da televizyonda din bilim yaptık, konuşması yaptık. And also with another scientist who came from Silicon Valley, we have made a discussion of religion and science on TV 1 week ago with a Turkish scientist. Silikon Vadisi'nden gelenler. Dolayısıyla mesela o bizim kutup bölgesinde yapmış olduğumuz gözlemlerle vardığımız sonuçları görünce
çok şaşırmıştı. Hatta bizim çalışmayı da referans vererek Amerikan Patent Enstitüsü'nden bir patent aldı daha yakında. Actually, he was very impressed when he saw the research we have made about the prayer times by making observations in the polar regions, actually, and he was so impressed and worked on made another work using this information and has taken a license from American Patent Institute, License Institute, let me say. Patent, yeah. Patent, evet. Dolayısıyla şu American anda Patent Institute. şu anda mesela her sahada ekipler kurduk, her sahada çalışıyoruz ve şimdi şöyle bir noktaya vardık. Eğer ulaştığınız sonuçlar Kur'an'a uygunsa, inansın inanmasın, yeryüzünde insan olsun, tabiat olsun, hayvan olsun, kuş olsun, bütün varlıkların yaşayışına uygun, hepsini mutlu eden bir sonuç oluyor. And we have set up several groups from different branches with experts from different science branches, and we are making researches with them, and we have seen that if the results, the consequences that you have reached are correct, are according to Quran, are complying with Quran, then nobody, even a believer or disbeliever, can object the results you see, and they all recognize them, they appreciate these results. Hatta şöyle çok şu anda hatırladım, doktoramı yapmıştım yargı ile ilgili olarak. İlk müşterisi doktoranın basıldığını duymuşlar. Harvard'dan hemen 50 tane istemişlerdi. Çok şaşırmıştım. And now I Harvard remember Üniversitesi'de. when I had completed my doctorate, and the first one who wanted to see it, who wanted it, was Harvard University. 50 tane hemen istemişler. They wanted 50 Türkiye'den daha copies önce of onlar it. almışlardı. They have taken even before those in Turkey. We have heard of Harvard. Well, you've been very generous with your time, and we don't want to overstay. One more question, perhaps. Fazla zamanınızı almak istemiyoruz diyor ama bizim zamanımız var diyebiliriz isterseniz. Bir soru daha alacağım. Yok, değil yani önemli değil. Şey yapabiliriz, vaktimiz var. Okay, we have time. Okay. Anyone else? No, that's very good. Let me ask you, in our class, we've studied some verses of the Quran. We've looking at some of the Hadith, and next we want to look at some of the mystical or Sufi writings, and I'd be interested to know, I know it can be controversial in the world of Islam, where does Sufism stand, your understanding? Sufizm size göre, Sufilik nerede duruyor size göre? Evet, Sufizm Kur'an'ın kabul ettiği bir şey değildir. Sufism is not acceptable according to Quran. Hatta oradaki arkadaşlarımız çok iyi bilir. Those friends of us know very well. Bizim ilk çalışmalarımızdan birisi Sufilerle alakalı. One of our first works is about the Sufis. Çünkü Sufiler biraz işi şöyle hikayeye, yani insanların duygularına hitap ederek, insanların dindarlıklarını kullanarak farklı bir yapıya yönlendirirler. Hayali şeylere, gerçek dışı şeylere yönlendirirler. Because they direct people by using their emotions, they direct people to unreal things.
Yani onlar surreal Allah'ı ikinci sıraya koyar, things. birinci sıraya şeyhlerini alır. They placed God in the second order and take their sheikhs, their scholars in the first order. Ve bu da Allah'ın asla kabul etmeyeceği This bir is şey. what God really does not ever accept. So the poet feeds, what's their place in your understanding? Soruyu tam alamadık. İbrahim Bey bir şey yapar mısınız? Bu I şey, would think them as Sufis were wonderful poets. tabii. O zaman Celaleddin Rumi ile filan ilgili olarak ne düşüneceğiz? İyi birer şairler miydi yoksa İslam'ı temsil eden birer hocalar mıydı? Ne olarak algılayacağız onları? Yok, Celaleddin Rumi eğer şu anda bildiğimiz şekilde Celaleddin Rumi'nin İslam'ı temsil etmesi mümkün değildir. It is impossible that Jalaluddin Rumi is the representative for Islam, as far as we know him. Dikkat ederseniz şöyle elini bir elini yukarı kaldırır, görebiliyor musunuz böyle? You know Bir elini him? aşağı, Görünüyor. bir tarafta Allah'la insanlar aşağısında, Allah yukarıda, kendi de arada. Yani Allah'ı ikinci sıraya, kendisini birinci sıraya koyan bir yapı içerisindedir ki bu Allah'ın hiç kabul etmeyeceği bir şeydir. He thinks himself that God is above and the people are below, and he is interceding between them. Excuse me. So that's something that God does not accept. Siz anlatın isterseniz. Bir de bu Hint yani diğer şeylerden etkilendiği. Tabii yani bu bu Sufizm İslam kaynaklı bir şey değil. Hint kültürünün, Budizm kültürünün yansımasıdır. Actually, this Sufism does Kur'an not kaynaklı değil. Yani. rise from Quran, but it's a reflection of the beliefs in Buddhism or India. Hocam bir soru daha geldi buradan. Şia ve Sünni ayrımıyla alakalı bize neler söyleyebilir diye. Şia ve Sünni ayrımı bizim çalışmaları siz takip ediyorsunuz, gayet iyi bilirsiniz. Bunlar adeta iki siyasi parti gibidir. İkisi de tamamen siyasetin müdahalesiyle dini kendi menfaatlerine kullanmanın kurumları, oluşumlarıdır. Actually, they are like Yani dini siyasetin emrine sokan yapılardır bunlar. actually they are like two political parties. Both of them try to put the religion into the service of politics. Someone else. I'm interested in your reflection on the role of Jesus and Mary in Quran. We're familiar with their position within the Christian church. Jesus, and particularly Mary, in the Islamic tradition. Tam ses gelmedi siz zahmet. Hazreti İsa'nın ve Hazreti Meryem'in İslam'daki rollerini, Kur'an'daki tariflerini, İslam'da tuttukları yeri anlatır mısınız diye bir soru geldi. Şimdi İsa biliyorsunuz Meryem'in rahminde babasız olarak dünyaya gelmiştir. You know, Jesus was created in Mary's womb without a father. Meryem'in rahminde İsa'nın olması Allah'ın ol emriyledir. The creation of Jesus in Mary's womb is by the command of God, be. Bu Allah'ın sözüdür. This is the word of God. Bu söz kelimesi maalesef Hristiyanlar tarafından biraz istismar edilmiştir. This word actually was a bit exploited by Christians. Halbuki Allah'ın bu ol emri olmasaydı sizin hiçbiriniz olamazdınız, ben de olamazdım. Actually, without this command of God,
be, none of us could be created. Neither you, neither us, nor us. Evet, İsa Aleyhisselam'ın babasız olarak dünyaya gelmesi, Kur'an'da Adem babamızın dünyaya gelmesiyle benzeşik olay olarak anlatılır. Jesus being born without a father is described in the Quran as similar to Adam being born, being created. Adem'in annesi topraktır. The mother of Adam was soil. Onun embriyosu toprağın içerisinde oluşmuştur. His embryo was created in the soil. İsa Aleyhisselam'ın farkı embriyosunun Meryem'in rahminde oluşması. The difference of Jesus is that the embryo was created in Mary's womb. 43. surede Allah In the 43rd chapter, God says İsa'nın yaratılışının son derece önemli bir olay olduğunu bize anlatır. that creation of God is really significant. Creation of Jesus, excuse me, was really significant. Ve burada der ki, And says, bak 61. ayetinde, 43. surenin 61. ayetinde, İsa yeniden dirilişin bilgisidir der. Jesus is the information, is the knowledge for resurrection. Yani bu şu demektir, Meryem'in rahminde oluşumu ve Adem'in oluşumu dikkate alınırsa insanlar yeniden yaratılışın bilimsel kurgusunu ortaya koyabilirler. So that means if people really heed on the creation of Jesus, İsa'nın değil mi? Tabii, Then- yani ahirette yeniden yaratılışımızın bilimini ortaya koyabiliriz. Then people may learn the secrets of the resurrection in the hereafter too. Ya bugün The mesela science of resurrection. organ üretiminden bahsediliyor. İsa Aleyhisselam'ın yaratılışı üzerinde bilimsel bir çalışma yapılacak olsa organ üretiminde de çok büyük gelişmeler elde edilir. For example, today, creating organs, making organs, synthetic organs, is being discussed and being worked on. So, if we really take the creation of Jesus into account, Adem'in yaratılışını mı dedik hocam? Adem ve İsa. Ama Jesus, İsa'nın the yaratılışıdır creation of- esas. Esas bizim için esas olan odur. Jesus into account, then there will be real big progress in this subject, we think. Dolayısıyla İsa Allah'ın kuludur, oğlu değildir. So Jesus is only a servant of God, not his son. Meryem Allah'ın çok değerli bir kuludur. Mary is a Tanrı'nın valuable annesi servant değildir. of God, and she is not the mother of a God. Ve İsa çarmıha gerilip öldürülmemiştir. And Jesus was not crucified and killed. Allah İsa'yı öldürmüş ve ruhunu göklere yükseltmiştir. God killed Jesus and has taken his soul up above to the sky. Ve To the heavens. bugün siz çok iyi biliyorsunuz ki Yahudiler İsa'nın Allah'ın elçisi olduğuna inanmadılar. Today you know that Jews didn't believe that Jesus was a messenger of God. Ve o biliyorsunuz Mesih'dir onun bir özelliği. And his another name is Messiah. Onlar İsa'ya inanmadıkları için hala Mesih'i beklerler. Since they do not believe in Jesus, they still wait for the Messiah. Ve siz mesela şöyle dikkatle İncil'i okuyun. If you read carefully the gospel, Göreceksiniz ki İsa diyor ki ben gitmezsem o gelmez. you will see that Jesus says he wouldn't come unless I go.
O işte İsa gitmiş, yerine gelen Muhammed'dir. Hristiyanların beklediği son elçi Muhammed'dir. So so Jesus is gone, and the next one the Christians waiting for is actually Muhammad. Muhammad has come after him. Maalesef bu konsillerde oluşturulan inanç maalesef Muhammed'in yerine İsa'nın tekrar geleceği şekline çevrilmiştir. Unfortunately, the belief that was made up in the councils is that Jesus would come back instead of Muhammad. Dolayısıyla Hristiyanların beklediği elçi gelmiştir. So the messenger which Christians had been waiting for has already come. Her bir insan Kur'an'ı alıp okumalı, kimseye sormadan. Yani nasıl bir elmayı yediğiniz zaman bunu yaratanın Allah olduğunu kimseye sormazsınız. İçtiğiniz suyu yaratanın Allah olduğunu kimseye sormazsınız. Kur'an'da okuduğunuz zaman bunun da Allah'a ait sözler olduğunu kimseye sormadan anlayabilirsiniz. Everyone should take Quran and read it. Just the way you eat an apple and you see that it is created by God, and you drink water and you understand that it is created by God. When you read Quran, you will see that it is sent by God. Ve o zaman çok iyi bilirsiniz ki bunu getiren Allah'ın elçisidir. Then you know very well that it is the messenger of God who has brought it. İşte İsa'nın ben gitmezsem o gelmez dediği kişi gelmiştir. So the person about which Jesus said he wouldn't come unless I go has already come. Ve çok iyi biliyorsunuz ki bugün Orta Doğu'daki savaş, And it was Muhammad. Orta Doğu'daki savaş bu hala İsa beklentisinin İsa'yı gelmeye zorlamak için yapılan yani siyasetin dini istismarının sonucudur. And you know that the war in the Middle East today is actually a result of exploiting the religion by politics, because they think that they are forcing this way Jesus to come back. Because he would come back when everything goes wrong and he would save people. So everything should be worse that he comes back. Mesela 5. surenin 117. ayetini bir açarsanız lütfen. If you open the 5th chapter, verse 117. Hatta 116'dan itibaren. And let's begin with 116. İsa ilk konuşmasını ahirette yapacaktır. Jesus will make his first speech in the hereafter. İsterseniz oradan 116'dan itibaren okuyun. And let me say, and God will say, "Oh Jesus, son of Mary, did you?" Bir gün Allah şöyle diyecektir. Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve anamı Allah ile aranızda iki tanrı olarak koyun diyen sen misin? İsa diyecek ki, ben sana içten boyun eğerim. Benim doğru olmayanı söylemem olacak şey değildir. Eğer söylediysem zaten bilirsin. Sen benim içimdekini bilirsin ama ben senin içindekini bilmem. Bütün gaybı, her şeyin iç yüzünü bilen sadece sensin. Bana ne emrettiysen onlara onu söyledim. Benim sahibim ve sizin de sahibiniz olan Allah'a kul olun dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Beni vefat ettirdikten sonra onlar sadece senin gözlemin altındaydılar. Her şeye şahit olan sensin. Eğer azap edersen onlar senin kullarındır. Ama bağışlarsan üstün olan sen, doğru karar veren sensin. Allah diyecek ki, bugün doğruların doğruluklarından yararlanacağı gündür. İçinden ırmaklar akan cennetler onlarındır ve ebediyen orada kalacaklardır. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razı olacaklardır. En büyük kurtuluş işte budur. And they are pleased with him. That is the great attainment. Yes. As you know, there are many varieties of Christians these days. Bildiğiniz gibi Hristiyanların da çok çeşitli var. Our own church is Unitarian. Unitarian, as you probably know, began to stop seeing Jesus as the Son of God and rather as a great teacher. Ses kesildi İbrahim Bey. Here are some things about
Biz mesela sadece sonunu duydum ama tekrar Neyse, söyler İbrahim Bey, misiniz? şey yaparsanız. İbrahim Bey. Hocam diyorlar ki biz burası Unitarian Kilisesi ve biz yani Hristiyanlar arasında birçok değişik sekt var diyorlar. Bizimkisi uzun zaman önce İsa'yı Allah'ın oğlu olarak görmeyi bıraktı ve biz sadece büyük bir öğretmen, bir hoca olarak görüyoruz onu diyorlar. İşte zaten bu çok önemli. Bana Kaliforniya'dan bir hanım profesör gelmişti. 2 yıl bizim arşivde beraber çalışmıştık. Ve o zaman o da yapmıştı. İsa Allah'ın oğlu olamaz demişti. Peki ne diyorsunuz? Allah'ın ancak elçisi olur. Peki kutsal ruh Tanrı olamaz. Ne olur? O Cebrail'dir deyince beni şaşırtmıştı. Peki sizin gibi inanan var mı dedim. Tabii var dedi. Kiliseler var. Demek ki siz bu kiliseymiş o. O zaman çok hayret etmiştim. İsterseniz yapabilirsiniz. Years back, some scholar from California, Kaliforniya Üniversitesi'ndendi. A professor lady. Profesör. Bir hanımdı. Adını unuttum şu anda. Yani 20 sene önce falan olabilir. that God, there are churches in cities that they think that Jesus is a great teacher, and in respect was surprised to hear that there are churches like this that doesn't believe the fact that Jesus was the Son of God, but the teacher. So it's happy to Zaten bu 5. surenin 82 ve devamı ayetlerinde de doğru Hristiyanların var olacağını Allah bize var olduğunu bildiriyor Allah. Evet. The verse? Chapter 48, verse 8. 5. chapter 82. ayet. 82 ve devamı. And the following is why don't someone read? Ben okuyayım mı İngilizcesini buradan isterseniz? Chapter 5. Göreceksin, insanlar arasında inanıp güvenenlere ileri derecede düşman olanlar Yahudiler ile müşrikler olacaktır. Yine göreceksin, inanıp güvenenlere en yakın olanlar da biz Nasraniyiz, Hristiyanız diyenler olacaktır. Bunun sebebi içlerinde büyüklük taslamayan araştırıcı alimlerin ve din adamlarının bulunmasıdır. Bunlar o elçiye indirileni işittiklerinde tanıdıkları o gerçeklerden dolayı gözleri yaşarır. Derler ki, Rabbimiz inanıp güvendik, bizi şahitler arasına yaz. İsterseniz 3. surenin 113. 113, 114, 115, 116. ayetleri de okuyabiliriz. 113'ten itibaren. O 3. sure 113'ten itibaren de okuyun. Chapter 3, 113 and onwards. Ben okuyayım mı yoksa oradan okuyorum? Tamam. They are not all one. Hepsi bir değildir. Ehli kitap içinde dik duruşlu bir toplum da vardır. Onlar gecenin bölümlerinde Allah'ın ayetlerini okur, secde ederler. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanan, marufa uygun olanı isteyen, münkere karşı çıkan ve hayırlı işlerde yarışan kimselerdir. İyi olanlar işte bunlardır. Bunların yaptığı hiçbir iyilik göz ardı edilmez. Allah kendisinden çekinerek korunanları bilir. Kendini ayetlere kapatanların malları da çocukları da Allah'a karşı bir fayda sağlamaz. Onlar cehennem ahalisidir. Orada ölümsüz olacaklardır. Things, from my point of view, that we've heard from you today, going back maybe a half hour ago or so, and more than one time, that really what's at the heart is we're given a conscience, given a brain, and whether we've heard a revelation or not, we know what's right, we know what's wrong. And if we do what we know is right, then we're all in the same party, you might say. Eğer hepimiz doğrunun ne olduğunu biliyorsak, böyle yaşıyorsak hepimiz aynı taraftayızdır. Elbette yani şimdi asıl konu şu.
Mesela şu 3. surenin 106. ayeti var. 3. surenin 100 kaç dediniz hocam? 6. 106. Yes, and now there is the verse 106 of the 3rd chapter. Şimdi orada mesela kafir kelimesi vardır. There exists the word kafir, which is mostly translated as disbeliever or unbeliever. Aslında bunlar inanmayan insanlar değillerdir. Actually, they are not people who do not believe. Bunlar gerçekleri çok iyi bilir They know the truth very well, ama üstünü örterler. but they conceal them, they cover them. Zaten siz birine iyilik etseniz, And already when you make a favor do a favor to someone, sonra da yaptığınız iyiliği hiç görmese, and if he ignores what you did size teşekkür etmese, and he doesn't thank you, en sevmediğiniz kişi o olur. he becomes the person you like least. Çünkü doğruları bildiği halde yanlış davranıyor. Because he behaves wrong, although he knows the right, he knows the truth. Onun için doğruları aslında her insan bilir. Actually, every person knows the truth. Bilmek yetmiyor. Knowing is not enough. Doğruları doğru yaşamak gerekiyor. Living right is important. Doğru yaşamak da Allah'ın sistemine teslim olmaktır. And living right is submitting to God's system. Yani bir başka ifadeyle In other words, bizim fabrika ayarlarımıza uygun yaşamamızdır. living according to our factory defaults. Factory defaults. You know, any parent, when bringing their children, the child has done something wrong, sometimes the parent will say, "You know better." Bazen aileler diyoruz, çocuğu yanlış bir şey yaptığında sen daha iyi biliyorsun derler. Tabii, elbette. Elbette. Yani şimdi dikkat ederseniz herkes yanlışını bilir. Ama insanlar içerisinde yanlış yaptım deyip yanlışını kabul eden çok az insan vardır. You know, everybody knows he's doing right, but there are so few people who accept that they have done wrong. İşte en büyük mesele yanlışı kabul edebilmektir. Most important thing is admitting that he has done wrong. Yanlışı kabul etmek için de Allah'ı birinci sırada, hayatımızda birinci sıraya koymamız lazım. And to admit the wrong, we need to place God in the first order in our lives. Yani şunu düşüneceğiz, Allah her şeyi çok iyi biliyor. We must think that God knows everything very well. Ona karşı suçlu olursam beni hiç kimse savunamaz. And if I have a crime against him, nobody can defend me. Yoksa doğruları herkes bilir. Mesela gidin bir Otherwise, hapishaneye, everyone knows the truth. bir hapishaneye gitseniz bir tane suçlu bulamazsınız onlarla konuştuğunuzda. For example, if you go to a jail, you cannot find even one person who sees himself as Kendini suçlu sayan. suçlu. Guilty. He counts who assumes himself guilty. Yani burada tekrar edeyim, asıl konu The real thing hayatımızda is, Allah kaçıncı sırada? in which order is kendimize onu God soralım. in our lives? Let's ask this to ourselves. Hayatımızda Allah birinci sıradaysa onun hoşuna gitmeyen hiçbir şey yapmayız. If God is in the first place in our lives, then we do not do anything that He dislikes. Ama tamam, doğru ama diyorsak o zaman sıkıntı var. But if we say, yes, right, but, then there's a problem. I think on this very positive note, we will conclude. We can't thank you enough. You've been very generous with your wisdom. We thank you too for listening to us and being with us. We all hope to see you someday here in Hingham. We will go to Istanbul and see you there. We'd love to see you in Istanbul too. We are waiting for you every time. Assalamu alaikum.
Selam. Thank you very much. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Hepinize de çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Her şey çok güzeldi. İnşallah. Her zaman Türkçemiz muhteşemdi. Sağ olun. Allah hiçbir aklınıza açık. Amin. Evet İbrahim Bey. Teşekkür ediyorum Kemal. Hani Şamil Bey gelmedi galiba. Sağlık kısmında da sizi Allah selamıyla selamladı. Allah razı İnşallah olsun. bu Çok teşekkür. gün olur veya İstanbul'a gelir. Tabii bekleriz inşallah. Siz de dostlarımıza çok selamlar söyleyin. Tamam. Geldin değil mi? Ben de göremedim dedim. Nerede kaldı? Bak. Sağ ol Şamil Bey. Sağ ol. Hoş geldiniz. İyi. Nasılsınız? İyisiniz. Ben onların bahçede bir yemek yemiştik. Allah razı olsun. Sizi sık sık anlıyoruz. Sağ olsunlar. Bizi de devamlı ağırlıyorlar. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Dualarınız sizinle Çok hocam. güzel. Allah razı olsun. İnşallah çok hayırlı olsun. Çok sağ olun.